Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmetcan. Duydum ki robot süpürge videolarımı özlemişsiniz. Kendi robot süpürgemi Türkiye'de bırakmışken, tabi burada da bir süpürgeye ihtiyacım var. Ne yapacağım? Dedim almışken de bir robot süpürge alayım. Sonrasında Dreamy firması benimle bir sponsorluk yapmak istedi. Kanalımızın ilk sponsorlu videosu Dreamy'nin robot vakum D9 modelinin bir kutu açılışına bakalım ve beraber inceleyelim. Bakalım nasıl bir aletmiş, fiyatları nelermiş, özellikleri nelermiş. İsterseniz gelin başlayalım. Evet, ürünümüz burada. İlk önce bu kutusuna bakalım. Sağında solunda neler varmış. Bu tarafta lidar sensörle alakalı birkaç tane anlatım yer alıyor. Arka tarafında lidar sensörü, gene vacuum and mop 2 and 1, yani ikisi bir arada olduğunu bahseden bir görüntüsü var. 3000 Pascal Powerful. Buna değineceğiz. Yani 3000 Pascal değerinde bir emiş gücü var. Gerçekten çok iyi bir değer bu. Buna değineceğiz zaten ve gene uygulama app kontrolü var. Bakalım bu tarafında neler varmış. Evet, gene app kontrol, gene böyle şeyler. Başka da bir yerinde bir şey yok. Burada cool, bu en altında da efendime söyleyeyim barkodlar falan yer alıyor. İsterseniz gelin açalım. Hazır mıyız? Evet, hemen şöyle çevirelim. Burada bir kullanma kılavuzu yer alıyor. Hemen bizi karşılıyor. İngilizce olarak gelmiş. Şimdi şunu bir kaldıralım bakalım. Bunun altında üstünde başka bir şey yok. Evet, ürün burada. Kendisiyle bir merhabalaşalım. Güzel paketlenmiş. Çıkartalım şöyle. Evet. Beyaz renk. Gayet şık duruyor. Kocaman burada bir lidar navigation yazısı. Buna zaten bakacağız. Asıl konumuz bu. Gelin bir kutu içeriğine devam edelim. Burada ne varmış? Fırçamız var. Şunu bir açalım şuradan. Ve mop tarafı da burada yer alıyor. Bunların hepsine tekrar değineceğiz dediğim gibi. Şimdi hemen bir kutu içeriğini bitirelim. Hızlı bir şekilde. Kablomuz yer alıyor. Kablo... Oh, çok şükür. Amerikan uçlu göndermişler. Gördüğünüz gibi. Güzel oldu bu. Burada rahatça kullanabileceğim çeviri olmadan. Bu da standı diye düşünüyorum. Evet. Bu da standı. Hemen şöyle bir açalım. Çok güzel görünüyor. Power girişi bu tarafta. Zaten kaymaz papuçları da koymuşlar buraya. Gayet güzel. Şimdi kutuyla işimiz bitti. Kutunun bütün eşyalarını kaldırıyorum ben. Ürünümüze bir bakalım. Tabii şimdi kullanmadan önce buradaki parçaları söküyoruz. Unutmayalım. İçerisine bakalım mı? İçerisinden tankımız çıktı ve bir de tankı nasıl kullanacağımıza dair bir kılavuz çıktı. Tankımızı da buradan bir çıkartalım. Evet, gördüğünüz gibi HEPA filtremiz burada. Gayet güzel. Burada bir de fırçamız yer alıyor. Aynı zamanda bu fırçamız da hem HEPA filtrenin üzerindekileri temizlemek için kullanabilirsiniz. Hem de birazdan gene değineceğim. Hatta gelmişken de değineyim. Bunun en altında bunun fırçası yer alır. Bunun fırçasını gene şuraya basarak çıkartıyoruz. Şu şekilde çıkar. Bunun üzerindeki bu bıçak sayesinde bunları temizlememiz gerekiyor. O yüzden bu fırça da çok önemli bir arkadaş diyebilirim. Bunu tekrar yerine takalım. Bu gördüğümüz arkadaş bunun mop tarafı. Bunu yıkamak istediğimiz zaman buradan çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi. Buradan kaydırma yoluyla tekrardan takıp çıkartabiliyoruz. Çok basit. Su buradan dolmakta. Su tankından 270 mililitre su alma hacmi var. Güzel bir değer. Bunda nasıl monte edildiğine bakalım bu arada. Bunu böyle ters çevirmenize gerek yok. Şimdi ben size gösterme amaçlı şey yapıyorum. Gördüğünüz gibi bunun burada zaten girme yerleri var. Yuvaları var. Bu yuvaya geliyorsunuz. Direkt oturtturuyorsunuz. Basit bir şekilde oturuyor ve işlemini gerçekleştirebiliyor. Tekrar çıkarmak istediğimiz zaman da bu yanda tuşları var. Bu tuşlara basarak tekrardan çıkartma işlemini yapabiliyoruz. Robotumuzun 570 mililitre hacme sahip bir toz tankı yer alıyor.
Bu 570 mililitre toz tankı güzel bir değer. Şu an rakiplerine oranla daha üst seviyede kalıyor diyebilirim toz tankına göre. Piyasadaki rakipleri 400-450 mililitre bantlarında gezerken bu 570 mililitre bir toz hacmi var. Ayrıca diğer ürünlerde biliyorsunuz ki toz tankıyla su tankı 2 in 1 tank olarak verildiği için bu sefer toz tankını da düşürmek zorunda kalıyor suyu da içine koyabilmek için. Ama bu üründe ayrı bir aparat olarak su tankı verildiği için 570 mililitre hacme sahip toz tankını kullanırken aynı zamanda 270 mililitre hacmine sahip su tankını da beraberinde kullanabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik aslında. Şimdi gelelim ürünün en can alıcı noktalarından bir tanesine. Bu küçük ürünün tam 3000 Pascal değerine sahip bir gücü var. Bu inanılmaz bir değer robot süpürge için. Diğer robot süpürgeler 2000 Pascal'da kalırken 2100 maksimum 2500'e kadar gördüm ben bu zamana kadar. Bu ürün 3000 Pascal'a kadar emiş gücü sağlıyor. Artı olarak siz diyelim ki bunu orta güçte çalıştırdınız. Halının üzerine çıktığı zaman da carpet modu yani halı modu olduğundan dolayı gücünü otomatik olarak artırıyor. Neye kadar? 3000 Pascal'a kadar otomatik olarak çıkartıyor. Halıdan indiğinde de otomatik olarak tekrar azaltıyor. Bataryasından söz etmek gerekirse 5200 mAh bir bataryaya sahip. Bu batarya da yaklaşık olarak standart güçte 150 dakikaya kadar süpürme imkanı sunuyor. Standart güçte 150 dakika güzel bir değer. Hakikaten güzel bir değer. Zaten her zaman yüksek modda süpürmenize gerek yok. Günlük olarak süpürmeye planladığımız için tabi her günde yüksek modda çalıştırmaya gerek kalmıyor. O yüzden 150 dakika güzel bir değer. Bunun dışında tam 4 tane quiet, düşük, orta ve yüksek diye 4 tane modumuz bulunuyor bu üründe. Bilmek isteyenler için gene söyleyeyim. En düşük modda 800 Pascal, bir üst modda 1000, onun bir üstünde 1800, en üst modda da dediğim gibi 3000 Pascal değerinde emiş gücüne sahip. Belki merak eden arkadaşlar vardır diye söyleyeyim dedim. Ürünümüzün üzerinde lidar sensörü bulunuyor. Bu lidar sensörü bütün evin haritasını kendisi çıkartıp hiçbir kameraya ihtiyaç duymadan, hatta kameradan daha da iyi çalışarak, daha da iyi optimize bir şekilde ürünlerin haritasını çıkartarak evin haritasını çıkarmaya yarıyor. Bir kere evin haritasını çıkardıktan sonra bir daha tekrar çıkarmasına gerek kalmıyor ve günden güne daha da iyi temizlik yapmaya başlıyor. Ürünleri tanıyor, mobilyaları tanıyor, yerlerini ezberliyor. Ona göre daha da iyi temizlik yapmaya başlıyor, öyle söyleyeyim. Bu üründe Xiaomi'nin bir alt markası olduğu için Mi Home yardımıyla, Mi Home uygulaması yardımıyla çalışabiliyor. Uygulama içerisinden oda bazlı temizlik yapabiliyoruz. Birden fazla oda temizliği yapabiliyoruz. Seçili alan temizliği yapabiliyoruz. Yasaklı alan belirleyebiliyoruz. Mop yapmamasını istediğimiz alanı belirleyebiliyoruz. Odaları bölebiliyoruz, isimlendirebiliyoruz veya birleştirebiliyoruz odaları istediğimiz zaman. Hızlı bir şekilde uygulamaya da bakmak istiyorum sizinle beraber. İsterseniz hemen hızlıca gelin bunu bir kuralım. Ondan sonra hızlıca bir uygulamaya bakalım. Neymiş ne değilmiş bir görelim beraber. Şimdi hemen bir kurulum için ne yapıyoruz? Fırçamızı yerleştiriyoruz buraya. Kablomuzu açalım. Şimdi diyor ki arkadaşlar iki tuşa beraber basılı tut diyor. Şimdi bir network setup yapıyoruz. Yabancı takipçilerim için bu uygulamayı da İngilizceye çevirdim. Şimdi bir hızlı bir deneme yaptım. Bu şu harita sizde görünmeyecek. Bomboş bir harita olacak. Şimdi tekrardan bir harita çıkarma işlemi yapacağız. Burada güzel bir alan hazırladım. Birincisi halı, ikincisi kilim, üçüncüsü bildiğiniz zemin. Tabi şeyde görünmüyor şu an ama hem burada pirinç taneleri döktüm hem halıya gördüğünüz gibi döktüm. Yani kilime ve en sonunda halının üzerinde de var. Şu an görünmüyor. Aynı zamanda böyle tozlar, pislikler koydum. Bakalım bunları ne kadar iyi temizliyor diye. Böyle ufak bir alan yarattım. Bakalım bu alanda ne kadar hızlı bir şekilde ve efektif bir şekilde süpürüp bitirebilecek. Şimdi uygulamamıza bakalım hızlı bir şekilde. Uygulamamızda güç modlarının arasında değişim yapmak için 3 noktaya tıklıyoruz. Buradan sonra da burada Cleaning Mode denilen yere geliyoruz. Burada gördüğümüz gibi 4 tane modu var. Bunu ben şimdi burada Turbo moda alayım. Bir bakalım en üst modda ne kadar bir ses veriyor. Kağıt üzerindeki verisi 65 desibel. Tabii ki de kulağımızla o desibeli ölçemeyeceğiz. Ama en azından rahatsız eder mi etmez mi bunu görmüş oluruz. Hemen hızlıca
Buradan başlatalım. Şimdi Start Clean Up diyelim. The robot is starting the cleanup. Daha demin bütün pirinçleri süpürdü. Şimdi mop fonksiyonunu deneyelim bir bu aynı alanda. Ne yapıyoruz? İlk önce suyu dolduruyoruz. Buraya da birazcık nemlendiriyoruz. Ondan sonra burada zaten bunun kızakları var gördüğünüz gibi. Bu kızağı alıyoruz direkt oturtturuyoruz. The water compartment has been installed. Ondan sonra tekrardan bunu iyi yerine oturtturalım. Mopu başlatalım bakalım. The robot is starting the mopping. Hazır denemeye başlamışken hemen bir sanal duvar örerek ne kadar başarılı bir şekilde sanal duvar örebiliyor bir ona bakalım. Şuradan sonrasına geçme diyorum. Bakalım ne olacak. Gene Start Clean Up dedim. Bakalım ne oluyor. Şimdi Carpet modunu bir test edelim. Uygulamadan açtım Carpet modunu. Şimdi şuraya şöyle bir halı koydum. Sadece oraya yönlendireceğim. Sadece orayı temizlemesini. Şuradan zone kısmına tıklıyorum ve bakalım şu kadar bir alanı temizleyeceğim. Hem halı hem halısız bölümü almaya çalışıyorum. Gücünü bilerek standarttan quiet moda alıyorum. Şimdi bakalım
halının üzerine çıktığında turbo moda geçecek mi? Tekrar geldik buraya. Valla testlerden siz de gördünüz. Ben çok memnun kaldım açıkçası üründen. Halı, kilim ve düz yüzeydeki performansını gerçekten çok beğendim açıkçası ve carpet modu da yani halı modu da gerçekten çok güzel çalışıyor. Ayrıca 3000 Pascal değerinde bir emiş gücü olduğunu söylemiştim önceden. 3000 Pascal değeri gibi yüksek bir emiş gücünü sadece 65 desibel gibi bir ses yüksekliğiyle sağlıyor. Gerçekten güzel bir değer. Çok yüksek de değil sesi. Bunun fiyatlarına baktığımız zaman şu an Amazon Amerika'da $300 gibi bir ücreti var. Amazon Türkiye'de ise 3200 TL bantlarında bulabilirsiniz. En çok beğendiğim özelliklerden bir tanesi ise lidar sensörü o kadar hızlı çalışıyor ki odanın içerisinde yer değiştirme yaptığınız zaman problem olmadan tekrardan yeni haritayı çıkartabiliyor. Artı olarak bunda bir güzel özellik daha var. Diyelim ki iki farklı evde kullanmak istiyorsunuz veya iki katlı eviniz var. Bu arkadaşın multi harita özelliği de var. Yani birden fazla harita kaydetme özelliği de yer alıyor. Şu an alınabilecek en iyi fiyat performans ürünü diyebilirim. Bu ürün hakkında bir sorunuz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.